Siz bakmayın benim elimde bu kadar çok miktarda kıyma olduğuna. Sadece bunun 400 gramını kullanacağız. 380. Hemen 400 gramını şöyle ayırıyorum. ...200 gram pirinç, isterseniz bulgurla da yapabilirsiniz. Top sizde. Her zamanki gibi pirince geçecek kadar sıcak su. Bu sıralamayla gidersek çok daha rahat ederiz. Biz malzemelerimizi hazırlayana kadar pirinç hazır olacak. Hiç öyle bir gün önceden falan bekletmeye gerek yok. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, her zamanki gibi kırarak, ekmek yok, galeta unu yok, soğan yok, sadece baharatlar ve kıyma. O yüzden en büyük silahımız çok iyi yoğurmak. Yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Yine stresimizi atıyoruz. Şöyle yerden yere vuruyoruz kıymamızı. Esasında bunu yapmamızın nedeni içindeki havayı alıyoruz. Bütün stresinizi atın. Çok hafif. Bakın damlatıyorum. Gördünüz mü? Elime damlattım. Elimi suyla ıslattım. Şöyle bir kıymamı çevirdikten sonra bir parça kıyma alıyorum. Elimle tekrar yoğuruyorum. Daha sonra yuvarlıyorum. Sizden istediğim bu şekil yuvarlamanız ve bütün hepsini hemen hemen aynı boyda yapmanız. Şu bir. Yine aynı boyda alıyorum. Yine yoğuruyorum ve yuvarla, parlat. Cilala, parlat. Mr. Miyagi'yi burada anmamak olmaz. Cilala, parlat. Cilala, parlat. Koray sen ne diyorsun diyenler için Mr. Miyagi'yi bir nesil unutamaz. Daniel San'ı unutamaz herhalde. Bir nesile karateyi sevdiren film değil mi? Karateci çocuk. Cilala, parlat. Yaş olarak benden biraz daha büyükler çok daha iyi hatırlar. Cilala, parlat. Cilala, parlat. Okinawa'dan Mr. Miyagi. Filmi seyretmeden seyretsin. Parlat. Cilala, parlat. Bilmeyenlere ne saçma geliyor değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 tane. 400 gramdan 40'ar gram 10 tane köfte çıktı. Üç sarımsak. 1 kırmızı biber. Toplam 3 domates. Pilavı yapmaya başlamadan önce, sebzeleri kavurmaya başlamadan önce sizden istediğim sadece 10 dakika köfteleri buzluğa koymanız. Artık ocağımızın başına geçtik. 3 yemek kaşığı zeytinyağıyla pilavımızı yapmaya başlayalım. Biber, soğan, sarımsakları tavamıza atıyoruz. En az 3 dakika kavuracağız. Fakat burada önemli bir detay var. Ben çelik tava kullanıyorum. Fakat size teflon tava kullanmanızı öneririm. Teflon tava kullanırsanız en ufak yapışma olmaz. Ama yok Koray ben de senin gibi pilavın dibini sıyırmasını seviyorum diyorsanız çelik tava kullanacaksınız. Hiç yapışma olmasın, o zaman teflon tava. Unutmayın, önemli nokta. 10 dakika sonra köftelerimi dipdiriden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi en ufak bir donma yok ama kendini toplamış fakat yumuşak. Dikkat ediyorsunuz değil mi? İlk başta normal köfte kızartıyormuş gibi köftelerimizin her bir tarafını mühürleyeceğiz.
1,5-2 dakikada köftenin her tarafını mühürledim. Soğanın, sarımsağın, kırmızı biberin tamamen lezzetini aldı. Şimdi burada domatesleri ekliyorum. Çünkü pilavımı hafif lapa istiyorum. Burada bir karar vermelisiniz. Diyorsanız ki Koray hayır ben lapa değil tane tane pilav istiyorum. O zaman domatesden önce pilavı eklemelisiniz ve kavurmalısınız. Altın kural neydi tane tane pilav için? Ne kadar uzun kavurursanız pirinçlerinizi o kadar tane tane pilav elde edersiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, 1-1,5 çay kaşığı tuz, 400 mililitre sıcak su, yani 2 su bardağı. Bu tarifin orijinalinde pilav hafif lapa kalmalı ve ben de orijinaline sadık kalıp lapa pilav yapıyorum. Hafif lapa. Ama tabii ki her zamanki gibi tercih sizin. Mutfağınızın kralı sizsiniz. Tane tane pilav istiyorsanız uyarılarımı dikkate alın, ona göre yapın. Yanlardan kaynamaya başladığı anda ocağımın altını kısıyorum ve tencerenin ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. 30 dakika sonra görüntü bu. Gözünüze fazla sulu geldi değil mi? Şöyle bir hafif alt üst yaptıktan sonra suyun hepsinin alta doğru kaybolduğunu göreceksiniz. Suyu alta doğru verdikten sonra şöyle bir düzeltelim. Tekrardan bir 15 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. En son görüntü bu. Bir tadına bakacağım. Ama tadına bakmadan önce bir kez daha söylüyorum. 1. Bu pilav tane tane olmaz. Lapa pilav olur. Lapa diyorum de böyle Çinliler gibi bir lapa pilav değil. İnanılmaz lezzetli, yağlı bir pilav esasında. Lezzet filan benim umurumda değil. İlla tane tane olmalı diyorsanız bu pilavı yapmamalısınız. 2. Ben çelik tencerede yaptım. Bu pilav çelik tencereye uygun değil. Teflon tencerede yapmalısınız. Köfteye bakalım. Görüyor musunuz? İnanılmaz lezzetli. Hiç daha uzatmayacağım. Hemen şunu yemek istiyorum. Saat de zaten gecenin 3'ü oldu. Ama ne yalan söyleyeyim hepsini yemeyeceğim. Şöyle 2 köftesinin yarısını yiyeceğim. Zaten evde oturmaktan kilo alıyoruz. Spor salonları kapalı. Dışarı çıkıp bir kahve bile içemiyoruz neredeyse. Abone olmak isteyenler hemen size göre sağdaki, bana göre soldaki abone ol tuşuna basarsanız hemen şuradaki. Bundan sonraki yemeklerimizi hep beraber yaparız. Gerçi abone olma sayımızda inanılmaz bir artış var normale göre. Fakat yine de izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sözüm size. İzleyip abone olmuyorsunuz. Vicdansızlık yapmayın. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basın. Bundan sonra yemeklerimizi hep beraber yapalım. Hepimize sağlık. Tekrardan herkese selamlar.